Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, videomuza geçmeden beğeni ve yorumlarınızı eksik etmediğiniz için şimdiden çok ama çok teşekkür ederim diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımızda hep birlikte bir Suudi Arabistan'ın Türkiye çıkartmasına uzanacağız. Kıymetli dostlar, Suudi yetkililer, Suudi Savunma Bakanlığı yetkilileri kim var kim yoksa aldılar Türkiye'ye, Türk savunma sanayi firmalarına çıkartma yaptılar. Suudi Arabistanlı Savunma Bakanlığı yetkilileri dün Türkiye ile savunma sanayi alanında çok önemli anlaşmalara imza attılar. İsterseniz ilk olarak hangi konuda görüşmeler gerçekleşmiş, Suudilerle Türkiye hangi alanda işbirliği yapacak bir öğrenelim. Detaylar şu an sizlerle. Suudi savunma şirketi SAMI, Aselsan, Baykar ve Fergani Uzay ile işbirlikleri kuracak. Suudi Arabistan devletine ait savunma şirketi olan SAMI, Suudi Arabistan'da savunma sanayinin yerleştirilmesini desteklemek amacıyla Türk şirketleriyle 3 mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu. SAMI yaptığı açıklamada, Türkiye'nin insan hava aracı üreticisi Baykar ile Suudi Arabistan'da üretim kabiliyetleri oluşturmak ve Baykar'ın insan hava araçları için sistemler geliştirmek üzere anlaştığını belirtti. SAMI ayrıca Türk Havacılık ve Savunma Şirketi Aselsan ile de Suudi Arabistan'da savunma elektroniği teknolojileri geliştirme fırsatlarını araştırmak üzere anlaştı. Açıklamada ayrıca SAMI'nin Türkiye'den Fergani Space ile de krallıkta küresel uzay sektörüne hizmet edecek yeni teknolojilerin geliştirilmesi için bir ön anlaşma imzaladığı belirtildi. Diyebilirsiniz, Suudiler sadece bununla mı kaldı Kaan diye. Bununla kalmadı. Bizim göz bebeğimiz Milli Muharip Uçak Kaan'ımıza da bir ziyaret gerçekleştirdi Suudi yetkililer. Yine Milli Muharip Uçağımız Kaan'ın önünde de bir fotoğraf vermişlerdi. Yani kıymetli dostlar, şu an Türkiye'nin parlayan yıldızı savunma sanayi nedir diye sorsam işte Baykar şirketinde dersiniz, Aselsan işte TUSAŞ dersiniz değil mi? Suudilerin hepsi takibinde. Suudi Arabistan Türkiye'nin savunma sanayisinden ne alabilirse onu almaya çalışıyor. Hemen devamında mesela dün bazı detaylarda dikkat çekiciydi. Hani fotoğraflar paylaşıldı, farklı kurumlar ziyaret edildi Suudiler tarafından dedim ya. Mesela dün Baykar ziyaretinde arkalarına Akıncı ve Kızıl Elma'yı almıştı Suudi ve Baykar yöneticileri. Arka tarafta Kızıl Elma uzunca bir süreden sonra güncellenen modeliyle birlikte görüntülenince gerçekten de ağzım açık kaldı. İsterseniz bir görsel karşımıza gelsin. Kızıl Elma'mızda ne gibi değişiklikler varmış hep birlikte öğrenelim. Görmüş olacağınız üzere Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman El Suud ve beraberindeki heyet Baykar Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti dün. Bakan Halid bin Selman El Suud ve heyeti Baykar tarafından geliştirilen Akıncı ve Kızıl Elma'yı yakından inceledi. Şimdi fotoğrafta Akıncı her zamanki bildiğimiz gibi, Akıncı herhangi bir değişiklik yoktu ama Kızıl Elma'da değişiklikler yani direkt göze çarptı. Bilmiyorum, benim dikkatimi çekti sadece ama mesela Kızıl Elma'mız direkt böyle bodoslama diyeyim kilo almış. Bakım çok iyi Baykar tesislerinde. Kilo almasının sebebi ise kıymetli dostlar tamamıyla özellikle de Kızıl Elma'mızın ön kısmı sensörlerle donatılmış. Büyük ihtimalle Aselsan'ın AESA radarı olan Murat şu an görmüş olduğunuz bu Kızıl Elma'ya entegre edilmişti. Bundan dolayı burun kısmında gerçekten de büyük ölçüde bir tombullaşma vardı. Yani genişlemişti. Hemen devamında mesela kuyruk. Kuyrukta da bazı değişiklikler vardı. İniş takımı da güçlendirilmişti. Şimdi iniş takımı güçlendirilince akıllara da şu soru işareti geldi. Acaba Bayraktar Kızıl Elma'nın iniş takımları TCG Anadolu'nun pistine hazırlık için mi güçlendirildi? Kızıl Elma'mızın hava alıklarının havayı içine çeken bölgenin büyütüldüğü de yine gözle görülmekteydi. Kızıl Elma'mız ilk duyurulduğu zaman Samsun Teknofest'teydi. Ben de hatta Türkiye'de ilk kez Kızıl Elma'yı görme imkanına sahip olan kişilerden bir tanesiydim. Hatta videosunda çekmiştik. İlk Kızıl Elma'mızı hatırlarsınız değil mi? Evet, gerçekten de o günlerde hani vay be, gerçekten de işte uçan bilgisayar bu falan filan demiştik. Ama şu Kızıl Elma'nın son haline baktığımızda ne kadar değişim var. Yani ön tarafının tombullaşması demek o boşuna şişmiyor ön taraf. Bakım çok iyi Baykar tesislerinde. İçinde artık ne kadar elektronik sistem eklendi siz düşünün. Yani ilk prototiple şu son hali gerçekten de hani fark edilebilir. Değişiklik çok net bir şekilde görülmekte. Silah testlerine gelecek olursak. Şimdi mesela sensörler eklendi dedim ya. Kıymetli dostlar, sensörler normal şartlarda hani
hani biz ne beklerdik? İşte Bayraktar TB2'ye bakalım, Akıncı'ya bakalım. Hep böyle alt kısımdaydı. Alt kısma sensörler koyulurdu, işte kamera sistemi. Daha sonrasında işte bölücü terör örgütü unsurları o kameradan tespit edilip hemen böyle MAMLE, MAMTE ile anında müdahale edilirdi, değil mi? Kızıl Elmamızın son versiyonunda elektronik sistemler, sensörler hep böyle üst ön kısma konulmuştu. Şimdi ben bunu boşuna demedim sizlere. Niye ön kısma konuldu diyorum? Görüş açısına bakacak olduğumuzda yani yukarı ve tam böyle karşısına bakıyor sensörler. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Hayırlı uğurlu olsun. AES radarı da Kızıl Elmamıza takıldığına göre yakın bir zaman içerisinde Gökdoğan Bozdoğan birlikteliğiyle kıymetli dostlar Kızıl Elmamız tam bir hava avcısı olacak. En azından yaşanan gelişmeler bunu gösteriyor. Kızıl Elmamız gelişmeye devam ediyor. Ürün bizim olduğumuzdan dolayı ilk hali son hali ne kadar değişmiş değil mi? Kimseden bir sertifika, işte bir geliştirme izni almak zorunda değiliz. F-16'lara bugün bir tane yazılım ekleyeceğiz deseniz işte izin almak zorundasınız. Amerikalılardan işte kongre onayı gelecek de çatacak da ölme eşeğim ölme, ama ürün bizim olduğumuzdan dolayı yani içerisinde türlü değişiklikler biz istediğimiz takdirde rahatça yapılabiliyor. Bu da aslında yerli üretimin en güzel yanlarından bir tanesi diyorum. Ve evet, şimdi Türk SİHA İHA gelişiminden bahsediyorum ama mesela Türk SİHA'ları birilerini rahatsız etmeye devam ediyor. İkinci konu başlığımızda Sırbistan'a gideceğiz. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić. Hatırlanacağı üzere daha öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bana söz verdi. Türkiye'den bizim de bayraktarlarımız olacak. Bize de bayraktar satacaklar ifadeleri bolca olmuştu. Türkiye'yi bir türlü Sırbistan ikna edemedi. Ve Bayraktar TB2 defteri en azından kısa vadede Sırbistan için kapanmıştı. Aleksandar Vučić Arnavutluğa verilen Bayraktar TB2'ler hakkında konuştu. Arnavutlar 7/24 bizi gözetliyor dedi Türklerin Bayraktar TB2 sayesinde. İsterseniz o şikayet dolu açıklamaları bir karşımıza gelsin. Vučić'in neler söylemiş hep birlikte bir öğrenelim. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Arnavutluğun Türkiye'den satın aldığı ve Kuçova'daki NATO üssünde konuşlandırılan Bayraktar TB2 İHA'ların Sırp ordusunun Kosova sınırındaki faaliyetlerini gözetlemek için uçtuğunu ileri sürdü. Aleksandar Vučić, Sırbistan sınırını geçmeden keşif uçuşu yapan insan hava araçlarıyla birlikte insanlı uçaklarda faaliyetini yoğunlaştırdı. Sırp ordusunun konumlarını gözetlemek amacıyla 5 ve 20 Haziran'da Yakova yönünden Arnavutluk Bayraktar TB2 İHA'larının 19.000 fit yaklaşık 5.800 metre irtifaya çıktığını gözlemledik. Ayrıca İsveç ve Alman uçakları Sırbistan'ın kontrolünde olmayan diğer topraklardan görüntü alıyor, çok net fotoğraflar çekiyorlar diye Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić açıklamalarını sonlandırmıştı. Düşünsenize kıymetli dostlar, Vučić'in yerine koyun bir kendinizi. Önüne hemen bir fotoğraf çıkıyor veya video. Bayraktar TB2'den işte almışız mesela Asilfiller 500'den. Büyük ihtimalle Kanada sistemi vardır Arnavutluk'ta ama Asilfiller 500 diye düşünelim biz. Asilfiller 500'ün ne kadar net görüntü verdiğini şahidiz, hepimiz biliyoruz. Şimdi o görüntülerle sizin sınırınızdaki askerler böyle tepesinden hiç haberleri yok havadan ne olup ne bitmiş çekilse rahatsız olursunuz değil mi? Vučić'in rahatsızlığı da aslında bundan dolayı kendisi zaten rahat durursa Türk SİHA'ları hiçbir şekilde Sırbistan'a dokunmayacaktır. Ama ve lakin kaşınacak olursa özellikle Kosova, Arnavutluğa Türkiye'nin SİHA desteği, Türkiye'nin tüm savunma sanayi desteği sonuna kadar açıktır. Zaten bundan dolayı da biz Sırbistan'a SİHA satmayı kabul etmedik. Normalde Vučić ile Cumhurbaşkanımızın arası kötü müdür? Yok, arası iyidir. Satılabilirdi belki ama sırf bu denklem düşünüldüğünden dolayı Sırbistan'a SİHA'mızı satmamıştık. Bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel yorumladım. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Hazır Bayraktar'dan bahsetmişken bugüne çok özel bir bilgisel buldum sizler için. Onu sizlerle paylaşacağım. Kullanılan sipariş veren ülke sayısına göre dünyada en çok tercih edilen silahlı insansız hava araçları. Yıllar geçmesine rağmen üretiminden halen konuşulmaya devam ediyor dedim ya. Yani bu konuşulmasında ne konuşulsun? Görmüş olacağınız üzere dünyada 33 farklı ülkeye satılan Bayraktar TB2. Dikkat edin. 33 farklı
farklı Bayraktar TB2 sattık demiyorum. 33 farklı ülkeye sattık. Yani yüzlerce Bayraktar TB2 listenin birinci sırasında. İkinci sırada da yine Türkiye bırakmamış. Yine Baykar şirketinden Akıncı. O da 10 farklı ülkeye satıldı. 3'te ise TUSAŞ, Ankamızda 9 farklı şirkete satıldı. Devamında işte 4'te Amerika 8 farklı ülkeye satmış MQ-9'ı. Çinliler işte 4. 5. sırada. Yani Türkiye silahlı insan hava araçlarında dünyanın şu an lokomotifi desek pek de yanlış olmaz. Maşallah, nazarlar değmesin. Hemen devamında sosyal medyada karşıma çıkan bir görseldi. Kıymetli dostlar, bu fotoğrafta 2 tane F-16 görmekteyiz değil mi? Bu 2 tane F-16'dan bir tanesi sahte, gerçek değil. Tahminlerinizi lütfen bana bir belirtin. Bekliyorum sizi. Tahminleriniz hazır mı? Kıymetli dostlar, F-16 hava uçağı ve şişirilebilir tuzağı. Bu ön tarafta görmüş olduğunuz F-16'nın şişirilebilir tuzağıydı. Ama nedenli gerçek yapmışlar. Fark ettiniz değil mi? Vallahi ben de ilk gördüğümde 2 tane F-16 sanmıştım. Özellikle değişen savaş konseptinde kamikaze insan hava araçlarının hedefi olmamak için bu şekilde yanıltıcı, şişirilebilir tuzak sistemler yani oldukça manidar. Bundan dolayı kıymetli dostlar, Türk Silahlı Kuvvetleri de önümüzdeki dönemlerde Milli Muharip Uçak K'nın şişirilebilir tuzağı ve F-16'ların şişirilebilir tuzağı bu konuda bir adım atabilir. Benim görüşlerim bu şekilde ve bugünkü sosyal medya haberlerimizin son kısmında lütfen arkanıza yaslanın. Olaylar. Yunanistan yine bir işi eline yüzüne bulaştırdı kıymetli dostlar. Edinilen bilgiye göre Yunanistan'ın Attika bölgesine bağlı Glikanera'da öğle saatlerinde bir drone'un düşmesi nedeniyle ormanlık alanda yangın çıktığı belirtilmişti. Minibüse binip test uçuşu yapmaya gelen 4 kişilik grup Attika polis ekipleriyle olay yerine gittiğinde hızla bölgeyi terk ettiklerini fark etti. Daha sonra polis ekipleri onları durdurup kontrolden geçtikten sonra Piyanla polis karakoluna götürdü. Bölgenin belediye başkanına göre yangın Yunan SAS teknoloji firmasına ait Sarissa RSS-1A insan hava aracının düşmesi sonucu yangın çıkmıştı. 70 mm Hidra roketi ateşleyebilen Yunan drone'u ilk kez 2021 yılında DFA fuarında tanıtılmıştı. Hatırladınız değil mi bu Sarissa insan hava araçlarını? Yunanlılar bir dolaşma sokmuş sosyal medyada. İşte artık Türklerin İHA alanındaki egemenliği bitti. Yunan İHA'ları işte Yunan drone'ları füze atıyor diye bu şekilde bir sürü paylaşım yapmışlardı. Fakat kıymetli dostlar, dediğim gibi Yunanlılar eline yüzüne bulaştırmışlar. Drone düşüyor, daha sonrasında yangın çıkarıyor. Aklıma da şu geldi. Ulan dedim, bizim dronlar dedim Bayraktar TB2'ler mesela 7/24 hani tüm böyle sahil şeridinde, tüm tatil beldelerimizde yangın çıkma olasılığının yüksek olduğu beldelerde işte Orman Genel Müdürlüğümüze ait Bayraktar TB2'lerimiz 7/24 nöbet tutar. Orman yangını söndürür bizim insan hava araçlarımız. Bunların İHA'ları ise ormanı yakıyor. Ya mevzu Yunan olunca kıymetli dostlar buna da pek şaşırmamak gerekiyor. Türkiye ile yarışacağız diye adamlar tüm memlekette ne var ne yoksa yakarsa hiç de şaşırmayın diyorum ve bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.